Merhaba arkadaşlar, Tülay'ın Marifetli Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü modelimizi şöyle güzel bir ipimiz var. Onunla başlayacağım. Kullanacağım şiş 3 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Hadi hep birlikte başlayalım. İpimizi şöyle kenara alalım arkadaşlar. Ben birkaç tane ilmek almıştım hemen şişime. Bu modelimiz 4 ve 4'ün katlarından oluşuyor. Artı 3. Ona göre ilmeğimizi ayarlayacağız. Ben burada 19 ilmek aldım şişime. Onunla başlayacağım. Modelimizin şu anda ilk sırasındayız. Bu modelde lastik istemiyor ama siz isterseniz lastik üzerine de başlarsınız. Yani gerek yok aslında lastiğe de. Kenar ilmeğimi şöyle ilk sıra olduğu için ördüm arkadaşlar. Bir tane düz örüyorum. 3 tane ters ilmek örüyoruz. 1 2 3 tane ters ördüm. Şöyle. Bir tane düz, 3 tane ters örelim. 1 2 ve 3. 3 ilmek ters ördüm. 1 ilmek düz, 3 ilmek ters. 1 2 3 ilmek ters ördüm. 1 ilmek düz, 3 ilmek ters. Modelimizin ilk sırası bu şekilde. 3 tane ters ördüm. Kenarda da bir tane düz örüyorum ve kenar ilmeğini de örüyorum. Bakın düzle başlamıştık, kenar ilmeğinden sonra düzle bitirdim burada. Modelimizin ikinci sırasındayız. Modelin ikinci sırasında kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim ters ördüm. Gerçi bu sıranın hepsini ters örüyoruz. Arka yüzünde modelimizin hepsi sıra boyu ters olarak örüyoruz bütün ilmeklerimizi. Modelimiz oldukça kolay ve güzel bir hasır örgü modeli. İstediğiniz örgüde uyarlayabilirsiniz. Bebek örgülerinde, yetişkin örgülerinde, bluz, hırka ve yelek olarak çok güzel bir model. İnşallah siz de yaparsınız. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm ve modelimizin ikinci sırasını tamamladık. Modelin üçüncü sırasındayız ve ön yüzündeyiz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenarda bir tane düzüm vardı, ördüm. 3 tane ters örüyoruz yine. 1 2 3 ilmek ters ördüm. 1 ilmek düz, 3 ilmek ters örüyoruz. 2 3 ilmek ters ördüm. 1 ilmek düz, 3 ilmek ters. 1 düz, 3 ters. Kenardaki düzü de yapalım. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelin şimdi arka yüzündeyiz. Şöyle. Kenar ilmeğimi örmeden aldım arkadaşlar. Şimdi bir tane arka yüzünde hiçbir işlem yapmıyoruz. Bütün ilmekleri ters örüyoruz. Arka yüzü hep böyle olacak arkadaşlar. Ters tarafında bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Sıra sonuna kadar
Ters örelim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Şimdi modelimizin ön yüzündeyiz ve burada bir işlem uygulayacağız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın önde hemen bir tane düz ilmeğim var. Bu düz ilmekle arkadaki ikinci ilmeği ikisini bir örerek kestim. Bir tane doladım, artırdım yani. Bir düz ördüm. Düz. Bir tane doladım. Şimdi şu iki ilmeğin yerini değiştireceğim. Bakın arkadaşlar, bunu arkaya, bunu da bu taraftan öne aldım. Şu şekilde şöyle. İkisini örmeden şişimi aldım. Arkadaki şöyle şu ilmeğimizi düz ördüm. Şu örmeden aldığım iki ilmeği alıp diğer ilmeğin üstünden geçirdim. Bir tane artırma yaptım. Bir düz ördüm. Bir tane artırma yaptım. Şu iki ilmeğin yönünü, bakın şu düzle yanın önündeki tersi. Yönünü değiştiriyorum. Şu şekilde değiştirdikten sonra örmeden sağ şişimi alıyorum. Sıradakini düz örüyorum. Şu iki ilmeği örmeden aldığım ilmekleri bu tarafa geçiriyorum, bakın üstünden. Bir tane artırma yaptım. Bir düz ördüm. Bir artırma yaptım. Şimdi yine şunların yerini değiştiriyorum. Şöyle örmeden aldım ikisini. Bir tane düz ördüm. Şu örmeden aldığım ilmekleri tepesinden aşırıp bu tarafa geçirdim. Yani kesmiş olduk. Burada 3 ilmeği bir ilmeğe düşürüyorum. Şu sağında solunda da artırma yapıyorum. İlmek sayımız yine aynı. Bir düz ördüm. Bir artırdım. Şimdi şu iki ilmeğin yerini değiştiriyorum. Şu şekilde ve düz örüyorum. Kenar ilmeğini de ördüm. Modelimizin şimdi arka yüzündeyiz. Arka yüzünde yine bütün sıralarda olduğu gibi arka yüzünde hiçbir işlem yapmıyoruz. Ters olarak bütün ilmeklerimizi örüyoruz arkadaşlar. Bakın kenar ilmeğini örmeden aldım. Diğer ilmeklerimizi ters örüyorum. Bakın şu artırmaları da ters örüyorum. Hepsini tek tek ters olarak örüyoruz. Sıra sonuna kadar ters örerek geldim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelimizin ön yüzündeyiz. Şimdi hasır görüntüsünü vermek için modelimizi kaydıracağız arkadaşlar. Bu şekilde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sırada bir tane düz ilmeğim vardı. Onu ters örüyorum. 1. Yanındakini de ters örüyorum. 2. 2 tane kenar ilmeğinden sonra 2 tane ters ördüm. Sıradaki düz ilmeğimi düz ördüm. Şimdi 3 tane ters. 1 2 3 tane ters ördüm. Bir tane düz, 3 tane ters. Ama yerlerine dikkat edin arkadaşlar. Şu 3 ters ördüğüm, bakın şu düz ortada kalacak. Sağında solunda yine ters örgü oldu. 3 ilmeği ters olarak örmüş oldum. Bir tane düz, modeli kaydırıyoruz şu anda. 1 2 3 tane ters. Bir düz. Kenarda 2 tersimiz var. Başlarken de 2 ters yapmıştık. Bitirirken de 2 tersle bitiriyoruz. Bakın şu şekilde. Şimdi modelimizin arka yüzündeyiz. Arka yüzünde yine sıra sonuna kadar ters örerek devam edelim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım.
Bütün ilmeklerimizi arkadaşlar ters örüyoruz sıra sonuna kadar. Yani bu modelimizde arka yüzünde hiçbir işlem yok. Sadece ters örgü. Kafanız karışmasın. Ön yüzünde de gösterdiğim gibi işlemleri yapacağız sırayla. Model aslında çok kolay. İlk başlarken biraz şaşırabilirsiniz. Ama dikkat ederseniz çok kolay. Çabuk ilerleyen bir model. Kenar ilmeğimi de ördüm. Şimdi modelimizin ön yüzündeyiz. Yine ne yapıyoruz? İlmeklerimizi gördüğümüz gibi arkadaşlar. Şurada başlarken 2 tane tersimiz vardı. Yine ters örüyoruz. 2 ilmeğimizi ters ördük. Sıradaki düzü düz. 3 tane ters. 1 2 3 ters ördüm. 1 düz, 3 ters. 1 2 3 ters. 1 düz, 3 ters. Bir düz. Kenarda 2 tersimiz var. Bir de kenar ilmeğini ördüm. Şu şekilde bakın hasırımız oluşmaya başladı. Kenar ilmeğini modelimizin arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bütün sırayı ters olarak devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar ters örüyorum. Arka yüzünde. Kenar ilmeğini de ördüm. Ön yüzüne geçtik arkadaşlar modelimizin. Şimdi yine şu ilmek artırma ve kesme işlemini yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada bir tane düz örüyorum. Bir doladım şu şekilde. Şu 2 ilmeğin yönünü değiştiriyorum bakın. Şu şekilde aldım. Bunu da önden aldım. Bu tarafa geçirdim. Örmeden ikisini şişime aldım. Sıradakini düz ördüm. Örmediğim şu 2 ilmeği bir alarak tepesinden bu tarafa geçirdim. Bir tane artırma yaptım. Bir düz ördüm. Bir artırma yaptım. İlmeklerin yerini değiştirelim hemen. Şu şekilde aldım. Bunu da önden aldım. Bu tarafa geçirdim. Örmeden ikisini sağ şişime aldım. Sıradakini düz ördüm. Bu tarafa atlattım üzerinden. Bir artırma yaptım. Şu şekilde. Bir artırdım. Bir düz ilmek ördüm. Bir daha artırdım. Şu ikisini bakın ortadaki düzle yanındaki tersi yönlerini değiştirdim şu şekilde. Örmeden şişime aldım. Sıradakini düz ördüm. Örmeden aldığım tekrar şu 2 ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden geçirdim. Bir doladım. Bir tane düz ördüm. Bir doladım. Yönlerini değiştiriyoruz hemen şu 2 ilmeğin. Örmeden şişime aldım. Sıradakini ördüm ve tekrar ikisini şöyle alarak ördüğüm ilmeğin tepesinden geçirdim diğer tarafa. Bir kez doladım. Bir düz ördüm. Şöyle. Kenar ilmeğimi de ördüm. Bu sırayı tamamladım arkadaşlar. Şimdi modelimizin arka yüzündeyiz. Arka yüzünde dediğim gibi hiçbir işlem yapmıyoruz. Sadece sıra sonuna kadar ters örüyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmekleri ters olarak devam ediyorum. Bakın şu artırma yaptığım ilmekleri de hepsini ters örüyorum.
Modelimizi 2 kez kurduk. İkinciyi kaydırarak. Şimdi 3. model kurulumumuz bir de yaptığımız gibi olacak. Bu sırayı tamamlayalım. Bir kez daha model kurulumunu göstereyim size. Daha sonra ben büyük bir parçada yapmıştım. Onu göstereceğim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Modelimizin ön yüzündeyiz. Modeli ikinci kez kurduk. Bakın şimdi 3. modelin kurulumunu yapacağım. Modelimi, kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. 3 tane ters örüyorum şimdi. 1, 2, 3. Yani şurada ilk de yaptığımız gibi. 3 tane ters ördüm. Bir düz ilmek. 3 tane ters ilmek. 1, 2, 3 ters. 1 düz, 3 ters. 1 düz, 3 ters. Kenarda da bir düzüm var. Kenar ilmeğini de ördüm. Modelimizin ön yüzündeki sırayı da tamamlamış olduk. Modelimizi bakın kaydırmış olduk arkadaşlar. Şimdi şu aradaki düzler ilerleyecek düz olarak. Hasır görüntüsü oluşmaya başladı. Ben daha fazla ilerletmeyeyim. Dediğim gibi bu birincinin tekrarı oluyor. Aynı şurada kurduğumuz işlemin tekrarı. 3. kurulum. Modelimiz böyle devam ediyor arkadaşlar. Ben daha önce şöyle bir parça yapmıştım. Bakın şunu beraber yaptık. Bunu kenara bırakayım. Şunu da ben daha önceden yapmıştım. Modelimizin arka yüzü de bu şekilde. Bakın şöyle temiz bir görüntüsü var. Şöyle yere bırakayım. Daha net görünüyor herhalde. Ön yüz de bu şekilde arkadaşlar. Modelimiz böyle. Dediğim gibi her türlü örgüde uyarlayabileceğiniz harika bir model. Bence bu renge de çok yakıştı. Tam doğal bir renk oldu. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.